Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir poğaça tarifiyle geldim. Kat kat kabaran, katları sayılan harika bir lezzet oldu. Şu şekilde son halini de sizlerle paylaşmak istiyorum ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı süt ve suyumu alıyorum. Sütüm ve suyum soğuk olduğu için beraber karıştırdım, ılıttım. O yüzden ikisini süt olarak görebilirsiniz. Dolu dolu 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant mayamı da ilave edip sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ben bu tarifim için 1 adet yumurta kullandım. Sarısını üzeri için ayırdım. Tekrardan şöyle bir karıştırdıktan sonra toplamda 5,5 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde azar azar ekleyerek yoğurma işlemine başlayacağım. Unumun büyük bir kısmını sıvı malzemelerin üzerine ekliyorum. Ve üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumu da ilave edip güzelce karıştırıyorum. Hamurum koyulaşana kadar spatulamla karıştırıp koyulaştıktan sonra elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Benim malzemelerim toplamda 5,5 su bardağı un aldı. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim lütfen. Toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma alıp tekrardan yoğurma işlemine devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi bu tür hamur işlerinde hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. Evet, hamurumuzun kıvamı bu şekilde arkadaşlar, görüyorsunuz. Gerçekten pürüzsüz bir kıvamda oldu. Ve yoğurmuş olduğum hamurumu hiç bekletme yapmadan 4 eşit parçaya bölüyorum. Ve 4 adet beze oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum bezelerimin üçünü bir kenara alıyorum. Ve ilk yapmış olduğum bezeyi açma işlemine başlıyorum. Hamurlarımın üzerine kapatıyorum kuruma olmaması için. Hamurumu açarken öncelikle böyle güzelce unluyorum. Biraz cömert bir şekilde ondan yardım alıyorum. Sonrasında tekrardan un ilavesi yapmayacağım. Ben hamurumu bu şekilde oklavayla açtım. Siz dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Çok fazla inceltmemize gerek yok. Özellikle kenar kısımlarına basmaya özen gösterelim. Ve hamurlarımızın fırın tepsisi boyutunda olması yeterli. Özellikle kenar kısımlarına bas uygulayarak hamurumu açma işlemine devam ediyorum. Açmış olduğum hamurumu bir kenara alıyorum ve diğerlerini de aynı şekilde açma işlemine devam ediyorum. Hamurumu mutlaka üzerine kapatıyorum arkadaşlar, kurum olmaması için. Ve diğer 3 bezeyi de aynı şekilde açıp hazırlıyorum. Görüntüsüyle, kıvamıyla, lezzetiyle inanın muhteşem bir tarif oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet, 4 adet bezemi açtım, hazırladım ve ilk yapmış olduğum yufkamı aldım tezgahıma. Böyle dolu dolu 2 yemek kaşığı tereyağı erittim arkadaşlar. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesi yaptım. Güzelce karıştırdım. Ilık bir şekilde yufkaların üzerine sürüyorum. İlk yufkamın üzerine sürdüm. İkinci yufkamı üzerine kapatıyorum. Böyle kenarlarından çekiştirerek bütün yufkalarımın aynı büyüklükte olmasını sağlıyorum. 4 adet yufkamı üst üste yerleştiriyorum ve her ara katına eritmiş olduğum tereyağı sıvı yağ karışımından sürüyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet, 4 adet yufkamı birbirinin üzerine kapattım. Aralarını güzelce yağladım. Ve elimle çekiştirerek tekrardan bu şekilde açıyorum. Özellikle kenar kısımlarına parmak uçlarımla bası uyguluyorum. Her tarafının eşit kalınlıkta olmasını sağlıyorum.
Hamurumuzun ortası zaten ince arkadaşlar. Kenarlarına biraz bu şekilde bastıralım. Hamurumuzun kenarlarının da eşit kalınlıkta olmasını sağlayalım. Ve hafif hareketle çekiştirerek yufkamızı açabildiğimiz kadar açalım. Evet, bu şekilde açmış olduğum yufkamı tekrardan güzelce her tarafını yağlıyorum. Ve yağlamış olduğum hamurun üzerine böyle kaşar peynir rendeliyorum. Ben kaşar peynir kullanmayı tercih ettim. Siz dilerseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Her tarafına eşit olacak şekilde kaşar peynirimi rendeliyorum. Peynirlerimin yapışması için böyle elimle hafif hareketlerle baskı uyguluyorum. Peynirimin hamura yapışmasını sağlıyorum. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi katlamalar yapıyorum. Her katlama işleminde hamurumun biraz daha incelmesi için tekrardan elimle baskı uyguluyorum. Evet, hamurumu bu şekilde katlamalar yaptım. Ve biraz daha bastırarak kenarlarından çekiştirerek biraz daha genişleteceğim. Evet, bu şekilde hamurumun kenarlarına özellikle bas uygulayarak biraz daha genişletiyorum. Yeterince genişletmiş olduğum hamurumu bir rulet yardımıyla 2 parmak kalınlığında olacak şekilde şeritler halinde kesiyorum. Şeritler halinde kesmiş olduğum hamurumu şekilde görmüş olduğunuz gibi rulo haline getirip bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, ben sizinle sohbet ederken bütün poğaçalarımı yaptım, hazırladım. Toplamda 2 tepsi poğaça elde ettim. Tepsimin birisini pişirmeden buzluğa kaldırdım. Diğer tepsimi de bu şekilde pişirme işlemine geçeceğim. Daha öncesinden böyle elimle bastırıyorum ve üzerini naylona kapatıp en az 1 saat tepsi mayası alması için beklemeye bırakıyorum. Evet, 1 saatin sonunda poğaçalarım dinlendi. 2 katı büyüklüğüne çıktı. Görüntüyü görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem oldu. Ve poğaçaların üzerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Güzelce inceltiyorum ve poğaçaların her tarafına sürüyorum. Tam da bu esnada fırınımı 200 derecede ayarladım. Benim poğaçalarım 200 derece ısıtmış olduğum fırında 20 dakikada pişti. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet, yumurta sarısını sürmüş olduğum poğaçalarımı fırınıma pişmeye gönderiyorum. 20 dakikanın sonunda poğaçalarım fırından çıktı. Hala çok sıcak. Çekimimi tamamlamam gerektiği için biraz acele ettim açıkçası. Ve poğaçalarımın son hali arkadaşlar. Görüntüyü görüyorsunuz. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık. Kat kat kabaran harika bir lezzet oldu. İç dokusu da bu şekilde. Evet arkadaşlar, siz poğaçalarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen.
İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.